Herkese merhaba. Belçika'ya Göç YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugünkü videomda eşyaları taşımalı mıyız? Bir yere göç kararı aldıktan sonra yoksa yeni gittiğimiz yerde yeni düzen mi kurmalıyız? Bunun maddi manevi yansımaları neler? Biz ne yaptık? Neden bu yolu tercih ettik? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz, iyi seyirler. Biz yurt dışına göç kararı aldıktan sonra eşyalarımızı da taşımaya karar verdik. Elbette bunun en önemli sebebi Ümit'in firmasının taşınma bedelinin 3500 eurosunu karşılayacağını söylemesiydi. Zaman içerisinde öğrendiklerim, deneyimlerim sonucu şu karara da vardım ki eğer firma bu bedeli ödemeseydi de taşımak en mantıklısı olacakmış. Bizim eşyalarımız da ben elemeye gittim. Çünkü bütün eşyaları hadi taşıyalım dediğinizde yine birçok kişiden duyduğum kadarıyla işte 3 oda, bir salon, bir çocuk, bir köpek, bir evin ortalama metreküpü aşağı yukarı 35 metreküpü bulurdu. Bizim taşındığımız dönemde metreküp 180 euroydu. Bayağı da bir maliyet oluyordu. Firmada sadece 3500 euroyu karşılayacaktı. O zaman dedim açıkçası ben bu işte ortalama 20 metreküpe denk geliyordu. 20 metreküplük bir eşyayı taşıyayım. Üzerine de eksiklerimi de beğenmediklerimi de eleyerek yenilerini Belçika'da tamamlarım. Böyle bir karar aldım. Bugün buradan baktığımda çok da mantıklı yapmışız. Ben eşyaları elerken Ümit buradaydı, Belçika'daydı. Ben de Türkiye'deydim, İstanbul'daydım. Kendi aramızda konuştuk. Neleri neden elemeliyiz, neleri getirmeliyiz. Sonrasında birçok firmadan fiyat aldım. Bu konuda bazı firmalar, bazı kurumlar der ki işte ben X firmayla anlaşmalıyım, seni X firmasıyla taşıyorum. Sen akara kokara karışmıyorsun, evini teslim ediyorsun, ben her şeyi ödüyorum. Ümit'in firması böyle bir şey demediği için firma araştırması da bize kaldı. Aslında iyi ki de böyle olmuş. Firmaları araştırdığımda şunu fark ettim. Bazı firmalara göre 3 metreküp olan eşya bazı firmalara göre 6 metreküptü. Bu beni yani tabii bu konuda bir deneyimim yok. Hani biri yalan mı söylüyor, biri doğru mu söylüyor, neden böyle diye düşünmeye itti. Yaptığım araştırmalarda şunun farkına vardım. Özellikle kurumsal firmalarla anlaşmalı bazı çok bilinen firmalar eşyalar fazlaca yer tutsun diye mi bilemiyorum, bir soru işareti, yoksa güvenle gelsin diye mi her şeyi tek tek paketliyorlar ve bu da eşyalarınızın çok fazla metreküp hesaplamasına sebep oluyor. Bu da maliyet demek oluyor. Bizim gibi limiti olan, sınırlandırması 3500 limitinden bahsediyorum. Euro limiti olan bir aile için bu işi hakkaniyetle yapan, belki 2 sandalyeyi bir kutuya toparlayan ama metreküp olarak bize az metreküp sunacak bir firma arayışına geçtik. Biz gönlümüzü Doğança'ya kaptırdık. Ben kendilerini tanımıyordum, etmiyordum. Hala tanıyıp etmiyorum. Sadece saha personellerinden İstanbul bacağına bakan Adem Bey ile ilk baştan beri konuştum. Ve ona eşyalarımın fotoğraflarını ilettim. Dedim ki ben bu masayı taşımak istiyorum. Bu buzdolabını taşımak istiyorum. Bu çamaşır makinesini taşımak istiyorum. İşte habire böyle, habire derken gün aşırı değil ama belli bir toplanma oranına sahip olduktan sonra ortalama bir metreküp sordum. Ve gerçekten de hedeflediğim metreküpe yakın bir metreküpte kapatıp 21 metreküpü tamamladım. Yani 1 metreküpümüz fazladan oldu. Onu da canım sağ olsun dedim artık yani. Ama başka firmalarla taşısaydım o 21 metreküp 40'ı bulurdu eminim. Bizim taşıdığımız firma böyle tıklım tıkış getirdi de herhangi bir eşyamıza zarar mı geldi? Hayır. Taşındıktan sonra paylaşmıştım. Böyle deney tüpü gibi baharatlar var. Onlar bile kırılmadan geldi. Hiçbir eşyamız kaybolmadı. Hiçbir eşyamız kırılmadı. Taşınmanın bir de manevi boyutu var tabii. Hani taşınmaya, eşyamı parasal boyutunu bir kenara bırakalım. Yeni bir hayat mı kurayım yoksa mevcut eşyalarımı mı getireyim? Her şeyden önce bir çocuğunuz varsa çocuğunuzun eşyalarını, özel eşyalarını, dolabını, kitabını, yatağını getirmeniz
benim açımdan çok fayda sağladı. Çocuğumun buradaki adaptasyon sürecini hızlandırdı. Dahası kızım taşınacağız dedikten sonra zaten her gün bunu soruyordu. Odam aynı şekilde orada olacak mı? Odamı da aynı şekilde taşıyacak mıyız? Güneşi gördüm, modumu yakaladım, buraya geldim, video çekmeye başladım ve tata bütün traktörler on. Tüm komşularımızın tarımsal faaliyetleri başladı. Ben de yaka mikrofonumu takmak durumunda kaldım. O yüzden umuyorum ki sesim normal geliyordur. Şimdi bakacağım, kendimi de kontrol edeceğim. Bahçeli evde yaşamanın böyle sorunsalları var. Hayır, bahçeli evde yaşamanın değil, köylük yerde yaşamanın. Köylüyüz, gürültülüyüz. Bir çocuğun yanı sıra kendi geçmişimiz de var. Biz 2009 yılında evlendik. Buraya geldikten işte bir hafta sonra da 14. yılımızı kutladık evlilikte. Birçok atmaya kıyamadığımız eşyamız var. İşte kitaptır, mutfaktır, odur budur derken bayağı bir getirmek durumunda kaldığımızı hissettiğimiz manevi olarak eşyamız da vardı. Ama bunun yanı sıra buraya geldikten sonra şunu fark ettim. Belçika özeline gireyim burada. Taşınmak da özellikle yeni gelmişseniz bir ülkeye, taşınmak da belli bir zaman, belli bir efor istiyor. Tabii bunların istisnaları var. Ben Antwerpen'da yaşayacağım. İşte eşim nakliye işiyle uğraşıyor. Çocuğum yok. Dolayısıyla ben hani aldıklarımı hızlıca kurabilirim. Ya da işte ben IKEA insanıyım. Burada da öyle çok da eşyama bağlı değildim Türkiye'de. Orada yepyeni alırım, kurarım. Eşimin de elinden gelir. Zaten cüzi bir taşıma bedeli var gibi alternatifler olabilir. Ama bizim gibi şehre çok uzak bir yerde yaşıyorsanız bir eşyayı satın almak, zaten bir Türk işletmeciden satın almak çok zor. Ben buradan kalkacağım, Antwerpen'a gideceğim 120 kilometre. Orada eşya beğeneceğim, onları organize edeceğim, onlar buraya getirecek. Tek tek eşya seçeceğim. Açıkçası yani zaten İstanbul'dan çok yorgun bir halde geldim. Ümit burada çok yorgun ve bitkindi. Bunlara harcayacak bir enerjimiz yoktu bizim. Dolayısıyla böyle hali hazırda eşyanın getirip buraya konulması, kurulması bizim işimize de geldi. Dolayısıyla buraya geldikten sonra dediğim gibi düzen kurmak da hem zaman, hem parasal, hem her türlü bir efor gerektiriyor. Biz buna hiç hazırlıklı olmadığımızı düşündük. Geldikten sonra da iyi ki de böyle yapmışız dedik. Çünkü bazı eşyaları, örneğin bizim İstanbul'da da küçük bir bahçemiz vardı ve orada daha 1,5 yıllık bir bahçe takımımız vardı. Çok daha minimali. İşte o masayı, sandalyeyi kaldırmayalım dedik. Kiracımız da rica etti, burada kalabilir mi? Ben de dedim ki ikinci el alırım. İkinci el o bahçe mobilyasını burada bulmak, almak, yazışmak, gidip yerinden teslim almak, getirip kurmak, bunlar bile bir efor. Düşünün, bunun için bir ev dizeceksiniz yani. Öğreneceksiniz işte tencere nerede düzgün ve ucuz, tabak nerede düzgün ve ucuz, fiyat bulup performansına bakacaksınız. Yani bunların hepsi gerçekten bir zaman istiyor. Ama biz mesela çok hızlı yerleştik. Çünkü öyle çok detay taşınmadık. Bütün ihtiyacımız olanı getirdik. Dolayısıyla hemen İstanbul'daki düzeni burada hızlıca kurduk. Ve böyle bir haftada yerleştik biz. Hatta böyle işte ilk başlarda insanlar dur ya bir dakika sen daha yeni gitti eşyalar ne ara gezmeye gidiyorsun falan dediler. Çok da detaylara da girmedik. Havalar da güzeldi, gönlümüzce gezmeye vakit ayırdık. Manevi yönü bu şekilde. Maddi yönünü daha detaylandırmak gerekirse, fiyatlardan bahsedecek olursak ya da elemekten bahsedecek olursam neye göre eledim? Açıkçası Belçika'da birçok evde zaten buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, ocak vesaire var. Biz beyaz eşya olarak sadece buzdolabımızı getirdik. Çünkü hemen hemen bütün evlerdeki buzdolabı mini buzdolabı ayarında, çok küçük, çok günlük ihtiyaçları karşılayan bir buzdolabı. Biz buzdolabımız da yeniydi. Daha garantisi bile devam ediyordu. Buradaki buzdolabı da yetersizdi. Buzdolabımızı getirdik. Çamaşır makinemiz epey eskiydi. Getirsek belki yolda bile bozulabilirdi. 9-10 yıllıktı.
Onu getirmedik. Kurutma makinem zaten yoktu. Ben burada beyaz eşya olarak çamaşır ve bulaşık makinesini ikinci el almaya karar verdim. Temiz ikinci el, direkt sahibinden bulduk, böyle beyaz eşyacılardan değil, o şekilde aldık. Beyaz eşya sorunsalımız kapandı. Bana soranlar oluyor, beyaz eşyamı getireyim mi? Çamaşır ve kurutma kısmı size kalmış. Ancak tutacağınız eve gözlemledikten sonra karar vermeniz daha uygun olur. Buzdolabı hemen hemen bütün evlerde küçük. Ancak dediğim gibi ocaktır, fırındır, bulaşık makinesidir. Bence bunlar gereksiz birçok ev için. O yüzden bir evi tutup eşyaları getirip getirmeyeceğinize karar vermeniz bu anlamda çok 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 önemli. Çok fazla, çünkü yol gösterici oluyor. Bunun dışında burada kesin olan bir şey var. Koltuklar pahalı. Yatak, yani baza değil, direkt yattığımız döşek pahalı. Nevresimler, yorganlar, tekstil ürünleri pahalı, ucuz tartışmasına girmeden daha kötü görece. Dolayısıyla ben eşyamı eleyeceğim, her şeyimi getirmek istemiyorum, elzem şeyler nedir dediğinizde benim aklıma gelenler koltuklar, kilimler, halılar, efendime söyleyeyim tekstil ürünleri, yatak, yorgan ve buzdolabı ve ne kaldı geriye? Bunlar, en elzem olanlar bunlar. Biz Umay'ın her şeyini getirdik. Yatak hariç. Yatağından ya soğumuştu bir şekilde. Zaten Türkiye'de de yatmıyordu yatağında. Umay'ın odasını komple getirdik. Kendi yatak odamızda döşek dediğimiz kısmı getirdik. Çünkü burada ikinci ele sıcak bakıyorsanız bazalar çok ucuz. IKEA'da 300 euro olan baza burada işte yakın bir çevrede 100 euroya bulabilirsiniz. Tertemiz, bir senedir kullanmıştır. Çünkü burada ev değişikliği ya da eşya değişikliği çok oluyor. O yüzden de alıp satan çok oluyor. Bir sene kullanmış veriyorlar. 300 euro yerine 100 euro ödeyip ikinci el almak bence mantıklı. Biz de şahsen öyle yaptık. Bizim evimizin lambaları vardı buradaki tuttuğumuz evde. Dolayısıyla bir lamba getirmedik. Avize vesaire getirmedik. Perdeleri vardı. Dolayısıyla bir perde getirmedik. Halılarımızı getirdik, koltuklarımızı getirdik. Televizyonumuzu getirdik. Televizyon getirilmeli bence. Çünkü tekrar bir maliyete ne gerek var? İkinci el olaraksa masa, sandalye, dolap, baza çok temiz, çok ucuza bulunabiliyor. Bunları getirmeye ben çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Gelelim mutfağa. Bence tencere tavalarınızı, tabaklarınızı getirin. Tencere tava tabaklarınızdan sıkıldıysanız da Türkiye'den alıp gelin. Evet, burada var. 1 euroya da var, 10 euroya da var, 20 euroya da var. Hiçbirini gezmek istemiyorsanız IKEA gibi bir çeşitlilik, ne derler? IKEA gibi bir seçeneğimiz var, basic. Lakin bence Türkiye'de mutfak araç gereçleri fiyat bölü performans açısından daha iyi bu pahalılığa rağmen. Evet, burada da var. Her şey var burada. Zaten Türk züccaciyeci de çok. Ama beni dinleyin. Mutfak araç gereçlerinizi, özellikle tencerelerinizi, tavalarınızı, yemek takımlarınızı getirin. Abartmadan elbette. Bunun dışında maliyetlere gelecek olursak, şimdi mesela ben taşınırken dedim, ben dedim işte çamaşır askılığımı getiriyorum. Bana biri yazdı ki ya ne gerek var, burada Action var 10 euro. Evet, Action'da 10 euroluk ürün var ama benim çamaşır askılığım aslında burada 40 euro olan bir ürün. Dolayısıyla ben 40 euro olan bir ürünü neden getirmeyip gidip Action'ın 10 euroluk ürününü alayım diye düşündüm. Ya da barbekü, biz barbekümüzü yeni almıştık. Yani 1,5 yıl falan olmuştu. Tertemizdi. Burada gelip bilmediğim bir barbeküye 100 euro, 150 euro minimum para vereceğime kendiminkini getirdim örneğin. Bazı konular, mesela ütü masası bence kesinlikle getirilmesi gerekiyor. Ütü bence varsa temizse getirilmesi gerekiyor. Çaydanlık ya da işte neydi onun adı? Altında kettle'ı, üzerinde çaymatik, bilmiyorum, öyle bir şeydi herhalde. Varsa getirilmesi gerekiyor.
Biz kararlarımızı bundan yana verdik. Geldikten sonra ay niye bunu getirdik, bunu neden getirmedik dediğimiz hiçbir şey olmadı. Doğru kararlar verdiğimizi düşünüyorum. Hem manevi olarak hızlı kurulum, kendi eşyalarımıza aşinalık olarak dediğim gibi eşyalarımızı getirmek bize iyi geldi. Hem de düşündüğüm zaman tüm bu getirdiğim eşyaları burada sıfırdan alacak olsam, bırakın ikinci el, e, kendi eşyalarımdan bahsediyorum. Ya da kendi eşyalarımdan bahsetmeyeyim. Böyle bir evi böyle bir donatıyla hazırlamak gerekseydi 3.500 euro değil, işte bizim ne kadar 3.600 küsürdü galiba maliyeti evi taşımanın. 7.000 eurodan aşağıya bu evi dizemezdim. Mümkün değil dizemezdim. Hatta ikinci el belki onları bulurdu. Çünkü artık Avrupa'da da her şey çok pahalı. Ve özellikle ikinci ele hiç sıcak bakmıyorsanız zaten iyice artar maliyeti. Ama bunlar tabii ki şöyle şeylerden, bu açıklamalar şunlardan yoksun. Bekar olabilirsiniz, çoluğunuz çocuğunuz olmayabilir, burada geçici bir hayat kurmak istiyor olabilirsiniz. Bir koltuk, bir masa sandalye bana yetiyor diyebilirsiniz. Bunlara tabii ki saygım sonsuz. Her öykü nevi şahsına münhasır, her aile, her birey biricik. Ben kendi yaşadığım deneyimlerle bunları elde ettiğim için paylaşmak istedim. Allah'ım, videonun sonuna geldim. Komşum traktör müdür, çim makinesi midir neyse o zıkkım onu susturdu. Çok mutluyum ama videonun sonunda. Neyse, benim kendi deneyimlerimden ve expat olarak son 6 ayda, hatta bir yılda buraya gelenlerden duyduğum kadarıyla siz olun. Özellikle eşyanızı kendiniz getirecekseniz, yani firmanız sizin adınıza getiriyorsa orası ayrı bir senaryo zaten. Hangi firmayla çalışırsanız çalışın, lütfen paketlemesine, ortalama ne kadar metreküp tutacağına dikkat edin. Benim eşyam 21 metreküp tuttu. Aynı eşya çok bilinen bir firmada 40 metreküpü buluyordu maalesef. Bunlar tamamen paketlemeyle ilgili. Bazı ünlü firmalar kendilerini şöyle tanıtıyorlar. İşte biz Coca-Cola ile çalışıyoruz, biz dış işleriyle çalışıyoruz, biz ünlü insanların eşyalarını getiriyoruz. Zaten bu da ayrı bir reklam. Onlar umursamıyor ki ne kadar tuttuğunu. Coca-Cola ödüyor zaten onu. Ayşe ödemiyor ki. Ayşe'nin umurunda mı yani ne kadar tuttuğu? O yüzden de bunlara bence kanmayın. Hani ben de bir soru işareti olmuştu kendimde. Kendimden biliyorum. Lütfen bunlara kanmayın. Hangi firmada karar kılacaksanız kılın, lütfen şunu sorun. Uçtan uca bu işi kendileri mi yapıyorlar? Birçok firma bunu size söylemiyor. El sıkışana kadar kapınızın önüne eşyayı bırakıp gidiyor. Evet, maalesef resmen bu yanlışın eşiğinden dönmüş biri olarak söylüyorum. Bunu mutlaka sorun. Uçtan uca mı hizmet veriyorlar? Sizin adınıza, yani verdikleri para içerisinde, ücret içerisinde ne var? Metreküp fiyatına onu söylüyor ama deyip işte açıp, parantez açıp, işte koli için şu kadar, çöp için bu kadar, taşınacağınız merdiven için şu kadar, alınan izinler bu kadar diyen de var. Lütfen anlaşmalarınızı çok sıkı okuyun. Bu aralar taşınma malum çok fazla revaçta, göç çok fazla revaçta. Influencerlar, bloggerlar, youtuberlar bazı firmalardan çok bahsediyor. Lütfen kanmayın. Naçizane Ayşe Bacı tavsiyesi. Benden şimdilik bu kadar. Umarım faydalı bilgiler iletebilmişimdir. Lütfen kanalımı takip etmeyi, bana yorumlar bırakmayı ve bu gönderiyi beğendiyseniz bir like'a tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.